Çernobil. İnsanlık tarihinde kara bir leke. Kötü bir anı. Acı bir dram. Böyle söylüyoruz çünkü insanın kendi elleriyle icat ettiği, açığa çıkardığı bir enerji yine insan ırkını yok ediyordu. Kim bilir, belki Mars'ı da böyle yok ettik. Işık kavramı insanoğlu için aydınlatıcı anlamını barındırdı. Aydınlığın ise karşılığı huzur veren, mutlu edendi. Ama Çernobil'deki ışık hayat vermek yerine onlarca kişinin hayatını kararttı. Alfa, beta ve gama ışınlarının oluşturduğu ışınıma radyate ediyorlardı. Yani bilinen ismiyle bugün radyasyon halini aldı. Radyasyon kelimesi ise ışık saçan olarak tarif ediliyordu. Radyasyon elektromanyetik dalga veya ışınımları yayıyordu. Aslına bakarsanız Çernobil bir radyasyon kıyameti yaşamış ve çevresindeki herkesi bir seferde yok etmişti. Ancak insanoğlu akıllanmıyor ve dünyevi kazanımlar için kendi ırkını yok etmeye devam ediyordu. Özellikle son yıllarda çevreye rastgele atılan radyoaktif atıklar, insan, hayvan ve bitki gibi tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve ekolojik dengeyi bozmaya devam ediyor. Bugün Çernobil'de devasa nükleer tesisi görenler, insanlığın güçlü olma hırsı yüzünden hem kendi hem başkalarının hayatlarını yok edenlerin eserine şahit oluyor aslında. Son günlerde Çernobil dizisinin gösterime girmesiyle yıllar önce yaşanan Çernobil felaketi yeniden akıllara geldi. Dizide her ne kadar Çernobil kazası için Rusya suçlanarak komünizmi bir şeytan gibi gösteren Amerika ve arkasındaki küresel sermaye, acaba Çernobil kazasına da kendi elleri sebep olmuş olabilir miydi? ...26 Nisan 1986'da 4 numaralı reaktör patladığında sadece 47 kişi patlamanın etkisiyle hayatını kaybetmişti. Hiç kimse o radyasyonun etkisini bilmiyordu ve hesaplayamamıştı. Ama sonraki günlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4000 kişiye kadar yükselecekti. Pripyat şehrinde o dönemki sayılara göre 50.000 kişi yaşıyordu. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilemişti. Sovyetler Birliği hızlı bir müdahale ile Pripyat şehrini boşaltmaya başladı. Açıklanan resmi bilgilere göre reaktörün çekirdeğinde patlama olmuş ve yanmaya başlamıştı. İşler çığırından çıktığında ise o büyük ve korkunç patlama meydana geldi. Ama tesisin en tepesindeki isimler dahi buna inanmıyordu ve onlara göre çekirdeğin patlaması imkansızdı. Mühendislere göre reaktörün çekirdeğinin patlamasına olanak yoktu. Peki o zaman nasıl patlamıştı? Acaba bir kaza mıydı? Yoksa kurgulanmış bir sabotaj mı? Sovyetler Birliği 1947 yılında zihin kontrol deneylerine büyük yatırımlar yapmaya başlamıştı. Amerika ise Rusya'yı yakından takip ediyor,
Her iki tarafta yürüttükleri gizli faaliyetler hakkında yoğun bir istihbarat savaşı veriyorlardı. Tabi bu görünürde de soğuk savaş halini almıştı. Bu durum 1990'lı yıllara kadar devam etti. Sovyetler Birliği büyük bir enerji atağı yaptı ve Çernobil nükleer tesisini kurdu. Ama ilginç şekilde hemen yanı başına da o dönemin en ileri teknolojisiyle donatılmış bir radar tesisi inşa etmişti. Bir nükleer tesisin hemen yanı başına radar sistemi neden kurulmuştu acaba? Aslında cevap belliydi. Herhangi bir füze veya benzeri bir saldırı olursa radar sistemleri tespit edecek, devreye girecek ve karşı atak yapabileceklerdi. Nükleer tesisin inşaat aşaması bitmişti ve faaliyete geçmişti. Sovyetler Birliği enerji atağına kalkmıştı ancak ezeli rakibi ve düşmanı Amerika onu yakından izliyordu. Tüm bunlar olurken Çernobil nükleer tesisinin yakınında bir de fabrika yapıldı. Açıklamaya göre bu fabrika reaktörlerden faydalanmak suretiyle bazı eşyaların üretimini yapacaktı. Dışarıdan bakıldığında bir sorun yok gibi görünüyordu. Her şey tıkır tıkır işliyordu. Bir gece yarısı Amerikan askeri yönetim merkezi olan Pentagon'a kırmızı kodla bir mesaj ulaştı. Acil incelenmesi gereken bir mesajdı bu. Gönderen ise Amerikan istihbarat CIA'den başkası değildi. CIA raporuna göre Sovyetler Birliği Çernobil nükleer tesisinin yanında bir fabrika kurmuştu. Ancak bu fabrika eşya üretiyor gibi gözükse de bu sadece kamuflajdı. CIA ajanları o masum görünen fabrikanın nükleer füze üretmek için kurulduğunu iddia ediyordu. Böylesine riskli bir noktaya sadece eşya üretmek için bir fabrikanın kurulması bugün dahi anlamsız geliyor. Daha sonraki yıllarda CIA'nin üzerinden gizliliği kalkan bazı raporlarındaki detaylar o tarihlerdeki birçok sabotajı da gözler önüne sermişti. CIA yetkilileri o tarihlerde Sovyetler Birliği'ne bilgisayar yazılımının satılmasını sağlamıştı. Üstelik de cüzi fiyatlardan satılan bu sistemler nükleer tesisin ve yanındaki fabrikada bulunan makine parkuruna da kullanılmıştı. CIA büyük bir operasyona imza atıyordu. Araştırmacı mühendis Philip Grossman'ın ortaya çıkardığı bazı belgelere göre Çernobil'in arkasında CIA operasyonu vardı. CIA, Sovyetler Birliği'nin himayesinde bulunan Çernobil tesislerinde kullanılması için verilen yazılımları hedef aldı. Bilgisayar yazılımları ile virüs saldırılarında bulunuyorlar, bilgileri çalmaya çalışıyorlar ve sistemleri işleyemez hale getirmek istiyorlardı. Elbette ki Rus ajanları da boş durmuyordu. CIA'nin bilgisayarlara virüsler göndererek sistemleri durdurmayı hedeflediklerini öğrenince nükleer tesisin yanındaki fabrikanın tüm işletim sistemini durdurdular ve kapattılar. Sovyet ajanlar bilgisayarları korsan yazılımlardan temizlerken gözden kaçırdıkları başka bir nokta vardı. Amerikan İstihbarat Servisi CIA, nükleer tesisin içindeki reaktörlerin işletim sistemlerine de sızmıştı. Birinci reaktör arıza verdiğinde Rus yetkililer hızlı bir şekilde müdahale etmiş ve sorunun düzeltilmesi için gerekli çalışmayı yapmış, kısa sürede eski haline getirmişlerdi. Ve sonra bakım çalışması yapmaya karar verdiler ve 4. reaktörü bakıma almayı planladılar. 25 Nisan 1986 tarihinde Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe bir arıza meydana geldi. Bu arızanın ardından hemen koruyucu bakım çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. Acil durumda ek güç kaynağı olarak kullanılsın diye türbin jeneratörlerinin de test edilmesi planlandı. Deney ortalama 1000 megawatt güç seviyesinde yapılacaktı. Bir gün önce acil durum soğutma sistemi kapatıldı. Saatler gece yarısı 23.00'ı gösterdiğinde güç seviyesi 700 megawatt'a düşürüldü. Bakım çalışması başlamıştı. Çok hızlı olunması gerekiyordu çünkü soğutma sistemleri kapatılmıştı. Ancak su uyur, düşman uyumazdı. CIA beklenmedik bir anda Çernobil nükleer tesisinde 4. reaktörün işletim sistemine saldırmıştı. Güç durdurma ayarı çalışmıyordu.
700 megawata sabitlenemedi ve inanılmaz şekilde güç seviyesi 30 megawata düştü. Görevli operatörler şaşkındı. Birçok defa deneme yaptılar ve gücü tekrar geri kazanmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Son bir çare kalmıştı. 700 megawatt güç seviyesinde yeniden çalıştırılması gereken 4. reaktör çaresiz 200 megawatt gücü ile çalıştırıldı ve korkulan olmaya başladı. Tarihler 26 Nisan 1986'yı gösteriyordu. Dünya tarihinde kara bir gün olarak kalacak felaketler gece 01.23'te başlamıştı. Güç seviyesi yanlış birimde çalışınca reaktör acil durdurma sinyalini yakmaya başladı üst üste. Operatör, reaktörü durdurmak için baş danışmana ulaştı ve izin istedi. Baş danışmanın izniyle operatör reaktörü durdurma düğmesine basarak kollarla müdahale etti. Saniyeler içinde nominal değerler 100 katına ulaşmıştı. Korkulan olmaya başlamıştı. Bir süre düzeltilmesi için uğraşıldı ama reaktörün çekirdek kapaklarında küçük bir patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı. Reaktörün tepesi yanıyordu. Tesisin içindeki herkes panik haldeydi. Bilgisayar sistemlerinde bilinmeyen arıza sebebiyle güç dengesi sağlanamamıştı ve reaktör tekrar acil koduyla durdurulmuştu. CIA'nin kurguladığı gizli operasyon başarılı olmuş, reaktörün işletim sistemine sızdırılan virüs sistemi alt üst etmişti. Durum artık kontrolden çıkmıştı. Birkaç saniye arayla 2 büyük patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre ilk patlamada kırmızı, ikinci patlamada mavi bir alev yükseldi ve ardından santralin üzeri dev bir mantar bulutuyla kaplandı. Sovyetler Birliği ilk günlerde felaketi açıklamadı. Gizlediler. 28 Nisan 1986'da radyoaktif bulutlar İskandinavya'ya ulaşmıştı bile. Radyoaktif serpinti, rüzgar ve yeraltı suları ile etrafa yayıldığından bölgeden uzakta yaşayan insanlar bile ya sakat kalmış ya da acılar içinde kıvranarak hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra çocuklar arasında tiroid kanseri vakaları artmış, yapılan araştırmalara göre normalin 100 kat üstünde çıkmıştı. Radyoaktif serpintilerden herkes etkilenmişti. Çernobil faciasından sonra Sovyetler Birliği hükümeti sorumluluğu almadı. Operatör hatası ve tesisin yönetimini suçlu bularak 6 kişiyi hapse mahkum ettiler. Amerikan İstihbarat Servisi CIA'nin tesisi izlediğini, bilgi topladığını biliyorlardı ama o dönem işletim sistemleri üzerinden bir saldırı yapabileceklerini düşünmediler ve zaten ispatlayamazlardı. Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200.000 kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Facianın etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya geldi. Kanser vakalarının inanılmaz şekilde arttığı iddia edildi. Kazanın olumsuz etkilerinin nesiller boyunca sürmesi beklendiği söylenmişti. Ve Çernobil dünya tarihinde kara bir sayfa olarak kayıtlara geçti.